Sevgili izleyiciler merhaba. Sosyal medya hesaplarımdan sizlere çiçeklerinizde en fazla karşılaştığınız sorunları tarafıma iletin diye soru sormuştum. İlginize çok teşekkür ediyorum. Tarafıma sosyal medya hesaplarımdan çok fazla sayıda soru gönderdiniz. Bu soruları hem çiçeklere hem de karşılaşılan sorunlara göre gruplandırdım. Şimdi sizlere en çok sorulan sorulardan başlayarak sorduğunuz sorulara videolar eşliğinde cevap vermek istiyorum. En çok sorduğunuz 3. soru, orkidenin çiçek tomurcukları açmadan neden kurur ve dökülür ve aynı zamanda çiçekler neden dökülür? Bunun başlıca nedenlerini yine şu şekilde sıralayabilirim. 1. Ani sıcaklık değişimleri. Sevgili izleyiciler, orkideler her şeyin sabit olmasını ister. Yani sıcaklığın, nemin, ışığın genellikle sabit ve durağan olmasını ister. Eğer bitkinizin bulunduğu ortamın sıcaklıklarında hızlı bir şekilde artmalar ya da düşmeler varsa orkidelerde tomurcuklar ve çiçekler dökülebilir. 2. Bitkiniz cereyanda kalırsa tomurcuklar mutlaka kurur ya da dökülür. 3. Bitkinin bulunduğu ortamın neminde hızlı değişmeler varsa, yani nem bir anda %80'lere çıkıp yine arkasından hemen %40'lara düşüyorsa, yani nemdeki hızlı yükseliş ve azalmalar varsa yine orkidelerin tomurcukları ve çiçekleri dökülebilir. 4. neden, orkidelerinizi çok fazla sular ya da uzun süre susuz bırakırsanız çiçek tomurcukları ve çiçekler dökülebilir. 5. neden, yine bitkilerinize yeterli ışık gelmiyorsa, yani bitkileriniz yeterli güneş ışığını almıyorsa yine tomurcuklar dökülebilir. 6. ve son neden ise orkidelerinizi mümkün olduğunca portakal, muz ve elma gibi meyvelerle aynı yerde bulundurmayın. Çünkü bu meyveler etilen salgılar. Peki etilen nedir? Etilen çiçeklerin yaşlanmasını ve erken dökülmesini sağlayan bir hormon. Bu nedenle bitkilerinizi portakal, muz ve elma gibi meyvelerle bir arada bulundurmayın. 4. olarak en çok sorduğunuz soru, orkidelerin yaprakları neden sararır? Yaprak sararmasının başlıca nedenleri: 1. Bitkiniz çok fazla güneş ışığı alıyorsa yapraklar sararabilir. 2. Bitkilerinizi çok fazla sularsanız bitkinizin yaprakları sararabilir. 3. olarak bitkilerinizi düşük sıcaklıkta bırakırsanız, yani bitkilerinizin bulunduğu ortamın sıcaklığı 12 derecenin altına düşerse bitkilerinizin yapraklarında sararma olur. 4. olarak bitkinizin kökleri çürümüşse yapraklara mutlaka sararır. Ve 5. olarak bitkinizde yapraklarında, dallarında kırmızı örümcek zararlısı varsa yapraklar kırmızı örümcekten dolayı sararabilir. 5. olarak en çok sorduğunuz soru, orkidelerin yaprakları neden donuklaşır ve mat olur? Bunun da ana nedeni bitkilerinizin susuz kalması, yani uzun süre bitkilerinizi sulamamanızdır. 6. olarak en çok sorduğunuz soru, orkidelerin yaprakları neden buruşur, neden gevşer, neden büzüşür ve yapraklar kendini neden salar? Bunun başlıca nedenlerini şu şekilde açıklayabilirim. 1. Bitkileriniz susuz kalmışsa, yani bitkileri yeterince sulamamışsanız yapraklarda bu sorunlar olabilir. 2. Bitkilerinizin bulunduğu ortamın nemi az ise yine yapraklarda bu sorunlar olabilir. 3. Bitkiler çok fazla güneş ışığı alıyorsa ya da bitkiler yeterli ışığı almıyorsa yine yapraklarda bu sorunlar olabilir. Diğer bir neden ise bitkilerinizin köklerinde sorun varsa, yani kökler kuru ya da çürümüş ise yine yapraklarda bu belirtiler görülebilir. Sevgili izleyiciler, en çok sorduğunuz 7. soru, orkidelerde K2 dediğimiz yavru, yani bebek orkideler ne zaman ve nasıl ayrılır? Yavru orkidelerde 1. En az 2 tane yaprak olduğu zaman, 2. En az 2 tane kökü olduğu zaman, 3. Ve köklerin uzunluğu en az 7 ile 10 santimetre olduğu zaman yavru orkidelerimizi ayırabiliriz. Peki nasıl ayıracağız? Yavru orkidelerimizi yavru orkidenin ana dala bağlandığı yerin üzerinden 2,5 santimetre,
ve altından da yine 2,5 santimetre eğik kesecek şekilde kesip ayırmamız gerekiyor. Yavru orkideyi ayırdıktan sonra kökler uzun olduğundan dolayı saksıya dikerken kırabilirsiniz. Sizlere tavsiyem yavru orkideyi kestikten sonra 15 dakika ılık suda bekletin ve kökler yumuşasın. Yumuşadıktan sonra yavru orkideyi uygun yere ya da toprağına dikebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yüzünüzden gülücük, hayatınızdan çiçekler eksik olmasın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.